27 Nisan göndermesi. Bayramla gelen cumadan sonra Nisan'ın son cumasındayız. Siyasal gündem seçim mayısıyla dolu. 27 Nisan itibariyle günlüklerde oy kullanmalar başlamış bile. Kullanılan 2 milyon bulan oyun 3'te 2'si reis için oluyormuş senelerdir. Erdoğan seçim yorgunu, istirahatta birkaç gündür. Dolu dizgin açılışlarla dolu seçim çalışmaları, konuşmaları için mola veriyor. 27 Nisan onun ve ülkenin yakın tarihinde henüz askerlerin özgüvenlerinin yerinde olduğu tarihlerde bir son muhtıra kalkışmasına imza atmıştı. 31 Mart'ın yani 13 Nisan akabinde 14 gün sonra Hamid-i Sani'yi Selanik'e yollayan tarihti. Aynı zamanda 27 Nisan. Manidar bulunması garip kaçmadı kimseye. 33 yıllık iktidarından geriye ne kalmıştı Hamid'in? Osmanlı'nın son dönem kalkınma projelerinin altında imzası olan padişahın açtığı okullardan mezun bir kuşak alaşağı etti onu. Kaçırdığı onca fırsata mı yandı Selanik'te, hep ötekileri suçlamakla mı geçti seneleri? Onca sene meclisin kapalı olmasını anlayabiliriz belki. Ama ayanların arasına giremeyen onca İslami kadroya kulak vermeyişine ne demeli? Geçen hafta şöyle bir yazışma geçti Tenvir Partisi'nde. Çanakkale nedeniyle bir mesajım olmuştu. Daha doğrusu 15'te attığım mesajı yenilemiştim. Şöyle: binlerce ölüm, büyük felakete, kerbi azim, harbi umumi, devlet-i alinin burnunu sokan enver ve şürekasına bir lanet okuma zamanı. Yeni enver hayalleri kuranlara kapak olacak bir lanet. Tabi tüm safiyetleriyle Türkçe, Kürtçe, Arapça konuşan ilaf halindeki şühedaya ise elbette rahmet diliyoruz. Bu tabloda Osmanlı alimlerin de payı var. Mehmet Akif, Said Nursi, Eşref Edip, Elmalı Hamdi Yazır, Ahmet Naim Babanzade, Hasan Basri Altay gibi çok sayılı kişi kullanıldı. Abdülhamit tahttan düşürüldü. 600 yıllık devlet 6 yılda çökertildi. Sonuç ortada diye yazdılar. Şöyle cevapladım. Devri sıkıntılı yıllardı. Maalesef Mehmet Akif, Said Nursi, Eşref Edip, Elmalı Hamdi Yazır, Ahmet Naim Babanzade gerçi gençtir ama Hasan Basri Çantay gibi çok sayıda kişinin kadro kıymetini bilmedi sultan. Kazanması gereken dostlarına sarayı kapattı. Said Nursi'yi akıl hastanesine gönderdi, dinlemedi. Sonunda ne saray kaldı ne memleket. Tarihten ders almıyor torunlarda. Ne Sezai Karakoç'u dinledi ki ayrı bir partisi vardı onun, Külliye, ne İsmet Özel'i. Gül, Davutoğlu, Babacan, Binali, Fethullah, Sadullah, İdris Şahin, Egemen Bayız, Bağış, Cüneyt Zapsu, Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu, Bülent Arıcı, Nazım Irak gibi nice sevgili dostları vardı. Şimdi hepsi yollarını ayırdı. Onları dinledi. Sezai Karakoç'u ki bugün Akif'i demektir o, dinlemedi. Ama ölüleri istismar etmek kolaydı. Necip'ten, Akif'ten bolca şiirler okuyarak adlarını istismar etti. Hamid-i Sani'ye karşı durmuş bir Akif sana mı yaşasa eyvallah diyecekti. Kader işte. Soru: nasıl bir çözüm savunuyorsunuz öyleyse? Ne yapmak lazım? Tenvir Partisi nedir? Tenvir Partisi 11 Mart 2003'ten beri sosyal medyada kullandığımız bir duruşun adı. Duyudaşlarımızı arıyoruz. Tevafuk olmalı, 24 Nisan 2018'de de böyle bir soruyu şöyle cevaplamışız diyerek siyasi olarak hedeflerimizi paylaşan bir yazının linkini vermiş. Daha sonra ise bireysel anlamda cevaplamak istersek diye şöyle yazıyorum. Evimizin önünü süpürmek. Tenvir Partisi sayfamız bunun için var. Ne yapmak gerektiğine inanıyorsak orada yazıyoruz. Kendimizi, evimizi, mahallemizi, kentimizi, dünyamızı nurla, yani İslam, yani vahiy, yani Kur'an aydınlanmaya bırakmak. Eliyle, olmazsa diliyle, olmazsa kalben yönelimle, artı ya da eksi.
Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Kurtarıcı aramıyoruz. Allah o. Dua edeni tenvir eder. Tenvir olanlar el ile tutarlarsa ben de sizinleyim der Rab. Duayı çok görenin gören gözü şeytan olur. Dua ediyoruz ona, bizi kurtarması için. Şöyle soruluyor, parti değil de bir vakıf gibi çalışsa daha iyi olmaz mı? Parti politika ve parçalanmayı kolaylaştırıyor. Yani Sezai Bey'e de sen şairsin, şiir yazmaya baksan demişlerdi. Vakfın siyasal amaçları yok. Parti devleti ister. Müslümanlara Peygamberimiz Medine devletini emanet etti. Bizans'ın, İran'ın sömürgesi olmayan, ülkemiz Amerika, Avrupa, Rusya birliklerinden bağımsız, onurlu bir kimlikle Medine'de tesis edilen ümmet devletinin yönetimine layık olsun. Birileri bunu ıskalamış, ıskalamamış, küçümsemiş olabilir. Ama biz bundan hesaba çekilme korkusu yaşayanlar, ellerinden gelenleri yapmak isteyenler için bir duyarlılık geliştirmek istiyoruz. Vakıf sosyal alanları önemser, elbette tenvir vakfı da bir ihtiyaç. O da ayrı bir çalışma görüntüsünü bekler. Yazışmalarımız burada bitti. Bu arada 2011'de Gâşiye suresinin ses çözümlerini tavsiye ederken karşıma çıkanları da şöyle paylaştım. Önce giriş yazım, daha sonra ise tasniften alıntılar yer alacak. 4 parça resim olan uzun bir çözülmüş metinden kopyalayıp alıntıladığım satırlar Aralık 2011 yıllarına ait. Yeni 1000 yıl üzerinden 11 yıl geçmiş. Bugün de 11-12 yıl daha var geriye doğru, o yazıya doğru. Tam ortası yani. Bölge Arap Baharı ile şalkanıyor. Erdoğan Başbakan, Davutoğlu Dışişleri Bakanıydı. Bakan yardımcısı Amerika'nın Biden'dır ve Ankara'dadır. Hasta olan Erdoğan'ı ziyaret ediyor hastanede. Kürecik'te Amerika isteklerine evet demesi konuşuluyor. Tasihimi yapmaktayken ajanslar Erdoğan'ın bugün bir günlük istirahata çekildiğini söyleyince dikkatim çekildi. Ne Gâşiye karanlık günlerde mi diyeceğiz? Bugün çıkmışçasına. İsimler geçidine ve kavgası verilen olaylara bakar mısınız? Tarih tekerrür eder miydi diyor şair. İbret alınsaydı Allah akletmeyenlerin başına pislik yağdırır dememiş miyiz? Bir yanda kir, bir yanda nur. Bir özel yazışmada ise aynı metne gönderme yaparak diyorum ki Gâşiye suresini okurken 2001-2011 aralığı üzerinden ve o ayların olayları üzerinden uzun bir değerlendirmede bulunmuşuz. Gâşiye üstüne Gâşiye. Birden başkan yardımcısı olarak Ankara'da hasta olan Erdoğan'ı ziyaret etmekteymiş. Davutoğlu Dışişleri Bakanı henüz. Bugün de ajanslar Erdoğan'ın hasta olarak günü istirahatta geçirdiğini söyleyince tevafukları tespitten kendimi alamadım. Bu dersin üzerinden bile 11 yıl geçmiş. 2023'teyiz. Toplamda yeni yüzyıl 22-23 yıllık bir siyer ömrü demek. O yıl doğan çocuklar şimdi Musab bin Umeyr'in yaşlarında 21-23. Z kuşağı diyorlar onlara. Kayıp bir kuşak diyorlar. Biz Musab kuşağı diyelim. Oyun bozan olsun diye çaba sarf ettik. Allah emek verenleri rızası gözü ödüllendirsin. Yazı şu şekilde tavsiye ettiğimiz metinler. Peygambersiz geçen 600 yılın sonrasında Hz. Peygamberle başlayan yeni tenvir, nur, ışımaydı. Ve geçmekte olan bir gece vardı. Gecenin bürüdüğü, ortaya sermiş olduğu gıyşa, Leyli Kadir ile aşılmaya başlanmıştı. Yani oradaki gece, o büyük geceye, geriye doğru uzatacağımız geceye ve Mekke'de başlayan cahiliye çağı sonrasındaki Hira vahyinin getirdiği tenvire karşılık gelmişti. İlgili bölümde böyle okumuştu. Şimdi Gâşiye'den bahsettiğimizde ise geriye bırakılan 10-11 yıldan bahsediyoruz. Zorlu bir 10 yıl geçmiştir. Ve amcası Ebu Talib'in vefatı gerçekleşmiştir. Hanımı vefat etmiştir. Bir grup Müslüman Medine'ye göç etmişlerdir. Hz. Peygamber açısından 3 yıl süren bir sosyoekonomik boykottan çıkılmıştır. Yani yaşanmışlık bir 10 yıl hikayesi vardır. Nuzul itibariyle buradaki Gâşiye diyelim. Biz de 11. seriyi okuduğumuza göre diyorum ders yaptıklarımıza 2001'den beri
Normal olarak 2003'te başladık ama derslere telafi ederek tamamladık. 10 yılı geriye doğru sayarsak 2001-2011'ler bizim 10 yılımız. 2001'den 2011'e kadar hem ülkemiz hem dünyamız hem şehrimiz Kayseri okuma tecrübelerimizle geride birçok dersler bıraktı bize. Haşiye yıllar. 2011'deki ikiz kulelere yapılan saldırının doğurduğu bir karanlık zeminde yürüdük. Nasıl bir karanlıktı? 2-3 Ocak Pentagon'a ve ikiz kulelere çarptı, kuleler yerle bir oldu. Şu kadar sayıda insan öldü, kim vurdu, kimler öldü. Akabinde Afganistan'ın tepesine bombalar yağdı. Irak'ın tepesine bombalar yağdı. Ve 10 sene sonra da Arap dünyasında bir dizi devrim, bahar dedikleri devrim yaşandı. Toz duman bir 10 yılımız var geride dünya tarihi açısından. Ve biz şimdi Gâşiya suresini okuyoruz. Okumuş olduğumuz hafta yani 2 hafta içerisinde de daha ne büyük badirelerin başımıza açılacağından emin değiliz. Geçen hafta Amerikan Başkan Yardımcısı Biden geldi ve görüştü. Başbakanlar hasta yatağında ve Çankaya Köşkü'nde bir görüşme yaptı. Bugün sanırım bir savunma bakanı ya da onun denk bir bakan geldi. Genelkurmay Başkanımızla görüşüyor. İran'dan kürecikliği tesislere vuracağına dair Genelkurmay Başkanlığı seviyesinde açıklama yapıldı. Hizbullah İsrail'e saldıracağına dair beyanatlar verdi. Yani çok zorlu bir senenin 2011'i kastediliyoruz. Son haftalarına giriyoruz. Aralık ayı. Bir gâşiye ve karanlıklar bulutuyla karşı karşıyayız. Geriye doğru 10 yılın ve içinde bulunduğumuz vasadın da böyle bir gâşiye durumu var. Bizim için yürümekte olan başımıza ne tür haberler gelecek bilmiyoruz. Tabi karanlıkta Kur'an-ı Kerim bize ışık kaynaklarına dikkat çekerek onların kadru kıymetini bilmemizi ister. Necim ışık kaynağıydı, kamer ışık. Necimden aldığı ışıkla karanlıkların içinde aydınlanma kaynağıydı. Gündüz zaten şemsin çıkması başlı başına bir muazzam ışık kaynağıydı. Şemsi vahiy olarak görürsek peygamber kamerdir. Vefat etti, getirme imkanımız yok. Kur'an vahyiyle aydınlanmayı başarabilecek olan kamerleşen kanaat önderlerimiz olmalı. Onlar bu karanlıkta yol yöntem bulmada insanlara ışık olmalı. Eğer tuz kokmuşsa, ışık kaynakları körelmişse, tekvir olmuşsa bize şems-i kuvvet gibi vay halimize diyeceğiz. Libya'da gerçekleştirilen ayaklanma sonrasında ilk kıldıkları cuma namazında Başkan Abdülcelil Fransa'ya hutbede şükranlarını iletmişti. Geldiniz, bizi kurtardınız, Allah'a sizin için dua ediyoruz. Böyle dedi. Ve Türkiye'de sitem ediyoruz dedi. Niye böyle dedi? Müdahaleye karşı çıktı diye. Sonra Türkiye'de vazgeçti eski siyasetinden, o da müdahaleye iştirak etti. Libya'da böyle bir sonuç süreç yaşandı. Fransa'ya cuma hutbelerimizde dua eden önderlerimiz vardı. Artık bu gâşiye midir, aydınlık mıdır, nereye oturtursunuz bilemeyeceğimiz bir hikayedir. Ve bugün gazeteler yazmaktadır ki Libya'ya İsrail büyükelçilik açmıştır. İsrail Libya'da ihaleleri kapmıştır ve götürmektedir. Evet, Libya'ya bahar gelmiş oluyor, güya gâşiye kalkmış ve aydınlanmış oluyor ülke. Ve pazar günü İstanbul'da büyük mitingler yaptı Türkiye'deki İslamcılar. 30 senedir Amerikan aleyhtarlığı yapan dernekler, vakıflar dediler ki, neredesin ey Amerika? Suriye'de kardeşlerimiz öldürülüyor. Gel ve müdahale et. Seni acilen çağırıyoruz. Ne olur gel. Anlı şanlı hocamız Yusuf el-Karadavi fetva yayınlamış. NATO'nun müdahalesi meşrudur. Gelsin girsin Suriye'ye diye. Ve Amerika Suriye'ye Karadavi'nin fetvasıyla gelecek. Böyle nahoş manzaralar. Bunlar ışık kaynağı olması gerekenler. Kanaat önderleri. Gâşiyi dağıtacak olan çevrelerimiz. Ne diyelim, ne anlatalım yani. Ya biz aklımızı yiyoruz, gördüklerimiz tamamıyla hayal olmalı, dengemi yitirdim, değerlendiremiyorum. Arkadaşlar, izahı yok bütün bu olayların. İzah etmede zorlanıyoruz. Ne diyelim, bu bağlamda Gâşiye suresi bağlamında. Korkunç bir toz duman ortalık. Tek bölüm halinde sunacağımız Gâşiye diyerek derse devam etmişiz. Ramazan sonrası Tenvir Partisi Siyaset Akademisi adıyla verdiğimiz ders serilerine bu akşam tekrar devam ediyoruz. Dönem 1950-1960 arası Amerikan sarmalı Demokratik Cumhuriyet olarak dersi etiketlemişim.
14 Mayıs seçim kararı alanların etiketlikleri tarihe göndermesi malum. Yeter söz milletin. Dün Perşembe 20 Nisan itibariyle ise ülkede dalga dalga musafların tertiline durmuş olduklarını umuyorum.